Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda elma ile güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Tarif için 550 gram yeşil elma kullandım. Yıkadıktan sonra kabuklarını soyarak tarifin yapılışına bekliyorum. Dolabımda uzun zamandır bekleyen elmayı nasıl değerlendiririm diye düşünürken bu güzel lezzet çıktı ortaya ve sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi uzun zamandır beklediği için üzerinde siyahlıklar oluşmuş ve ben bu güzel meyveyi bir tatlı haline dönüştüreceğim. Kabuklarını soyduğum elmayı ortadan ikiye kesiyorum. Tarif pratik olduğu kadar lezzetli de bir tarif. Herkes kolaylıkla yapabilir. Sizler de buzdolabınızda kalmış elmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ortadan ikiye kestim. Elmayı bir oyacakla orta kısmını çıkartıyorum. Eğer ki sizlerde böyle bir aparat yoksa çay kaşığıyla da çıkartabilirsiniz. Çekirdekli kısmı. Gördüğünüz gibi tüm elmayı aynı şekilde orta kısmını alıyorum. Uç kısımlarını bıçakla gördüğünüz gibi temizliyorum ve üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Kararmasın diye elmalar. Gördüğünüz gibi hiç bekletmeden tencere içerisine alıyorum. Tarif lezzetli olduğu kadar mayhoş bir tarif. Çok fazla içerisinde şeker olmayan, pişmesi kolay olan, çayınız kaynayıp demlenene dek pişip soğuyan bir tatlı. Gördüğünüz gibi beklettiğim limon suyunu da içerisine ekledim ve her elmaya yarım yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Söylediğim gibi çok fazla şeker ya da başka bir şey eklemediğim bir tarif. Herkes kolaylıkla yapabileceği evde olan malzemelerle yapılmış bir meyve tatlısı. Üzerine tekrardan bir yemek kaşığı tencere içerisinde olsun diye bir yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. 3 tane karanfil aroma versin diye ekledim. Ve tencereyi ocağa aldım, kaynadı. Gördüğünüz gibi tencere içerisindeki şeker eridi ve suyunu saldı elma. Kısık ateşte pişiyor. İçerisine fındık ilavesi yapacağım. Elmaların içerisine çektiğim 40 gram fındığı ekliyorum. Ben evde olan taze fındık kullandım. Dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Ceviz fındığa göre daha pahalı olduğu için benim gibi sizlerin de evinde taze fındık varsa kırarak ronda içerisinde çekip bu şekilde elmaların içerisine alabilirsiniz. 2 dakika kadar içerisindeki fındıkla kısık ateşte pişirip ocaktan alacağım soğutmaya. Gördüğünüz gibi çabucak soğuyan elma tatlısı servise hazır. Ben çayın suyunu koydum. Çayı demleyene dek bekledi ve şu an servise aldım. Herkesin pratik bir şekilde yapabileceği bir lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Elmaları servis tabağına alıyorum.
Üzerine kaymak ilave edeceğim. Biraz daha lezzetine lezzet katmak için. Yarım tatlı kaşığı kadar her elmanın üzerine yarım tatlı kaşığı kaymak ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kaymak ilave ettiğim elmaların üzerine biraz tarçın ilave ediyorum. Tarçın elmaya inanılmaz yakışıyor. Sizler de biliyorsunuz. Bir tık daha lezzetine lezzet katmak için biraz da tarçın ilavesi yapıyorum ve bu güzel lezzeti servise alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel tatlı tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Tarifi dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Sıkılmadan izlemiş, umarım tarifi beğenmişsinizdir. Hem evdeki elmanızı değerlendirirken hem de lezzetli, mayhoş, güzel bir tatlı hazırlamış olacaksınız bu lezzeti hazırladığınızda. Tarife dair yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.